Merhabalar, ben Birito Martis, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kader matrisindeki 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. arkana hakkında bilgilerimi paylaşacağım. Önceki arkanaları bir önceki videomdan bulabilirsiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz açıklamalar kısmından diğer videoları da izlemenizi tavsiye ederim. Yeni videolar hakkında bildirim almak için kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Video hakkında sorularınız ya da yorumlarınız var ise aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Kader matrisi tarotun 22 temel arkana sayılarına göre yorumlanmaktadır. Bu 22 enerjinin her birinin ne iyi ne de kötü olduğunu anlamak önemlidir. Her arkana sayı enerjisi olumlu ya da olumsuz şekilde bulunabilir. Düşüncelerimiz, sözlerimiz ve eylemlerimizle onları olumlu ya da olumsuz hale getiriyoruz. Enerjinizin olumlu ve olumsuz yönlerini bilmek önemlidir. Aynı gün doğan kişilerin kader matrisinde aynı arkana sayıları olmasına rağmen kişilerin farklı davranışları sergilemesi ve farklı seçimleri yapması nedeniyle kişilerin kaderi farklılaşmaktadır. Çok basit bir örnek ile açıklayacak olursam, 1 Şubat 2003 tarihli doğan kişilerin A, B, C, D, E noktalarını olumlu ya da olumsuz enerjiye göre yaşamaları takdirde 32 farklı enerjide kişi olmaları mümkündür. Bunu kader matrisinin diğer noktaları da düşünüldüğünde bu çok daha fazla olasılık demektir. Kişi kendisinin en iyi versiyonuna ulaşması için bu olumsuz enerjileri olumlu enerjiye çevirmesi çok önemlidir. Bu sayede hayatta her şey yolunda gider ve kariyer, iş, mutlu aile konusunda kişi olumlu bir hayat yaşar. Bu arkanalar konumlarına göre farklı anlamlara gelebilir. Bu videoda arkana sayılarının genel karakteristik özelliklerinden bahsedeceğim. 17. arkana tarotta yıldız kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 17'sinde doğduysanız 17 enerjisine sahipsinizdir. Parlak, göz alıcı ve her zaman göz önünde olan insanlardır. Hayatlarında fazla kişi tarafından tanınabilirler. Hayatta bir sahnedeymiş gibi hissedebilirler. Bu sahne gerçek bir sahne olabilir ya da işte veya ailede önemli bir sahne olabilir. Nerede olursa olsun, onlar kendi tarzlarında parlayabilirler. Bu insanlar asla dikkatlerden uzak kalmaz, başkaları tarafından çok iyi fark edilirler. Ana görevleri kendileri ve hayatları hakkında konuşmaktır. Bu enerjiye sahip kişinin duygusal anlatımları, izleyicilerin hayatlarındaki benzer durumları görmelerine ve farkındalık oluşturmalarına yardım eder. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, parlaklık, toplum içinde parlamak, pozitif ve neşeli, sıra dışı, yaratıcı potansiyel, zengin hayal gücü, iyi sezgiler, paranormal yetenekler, cinsellik, kadınsı doğanın açığa çıkması, hayvan sevgisi, nerede yetenekli olduğunu bilme, bu konuda kendini geliştirme, işlerinde ısrarcılık, diğer insanlara umut verme bu kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, bağımsız olamama, aşırı pasiflik, isteksizlik, kendini göstermeye korkma, rezil olma korkusu, kendine inançsızlık, kompleksler, duygularını bastırma, kıskançlık, kibir, mucizevi çözümler bekleme, hayattan bedava şeyler umma, cinsellikte zorluklar bu kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, tiyatroya gidin. Filmlerde duyguları yaşayın. Bu şekilde negatif karmanız iyileşir. Gururunuzun taç giymek üzere olduğunu fark ettiğinizde kendinizi kontrol edin. Maskelerinizle yüzleşin. Maskelerinizin ardında güvendesiniz, ancak amacınızı yerine getiremiyorsunuz.
Yeni şeyler deneyin. Kendinizi topluma gösterin. Hangi alanda özellikle iyi olduğunuzu keşfetmelisiniz. Konuşmalarınıza dikkat edin. Gereksiz konuşmalar değerli enerjinizi boşa harcar. Kalpten söylenen sözler gerçek olur. Meditasyonlar, dualar ve enerji çalışmaları, yüksek güçlerle olan bağlantı kanallarınızı açmanıza yardımcı olacaktır. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Herkesten farklı, standart dışı ve benzersiz olabilirim. Evren benden eşsiz bir hayat yaşamamı ve bunu birçok kişiye öğretmemi bekliyor. Dünyanın benim yeteneklerime ve gerçek bana ihtiyacı var, kendimi tamamen kabul ediyorum. Ben doğuştan güzelim. Kusurlarım benim benzersizliğim ve gücümdür. Ben sahne için yaratıldım. İnanılmaz bir kaderi yaşamak ve insanlara hayatlarını daha iyiye doğru değiştirmenin yolunu göstermek için doğdum. Ben çekici ve harika biriyim. 18. Arkana Tarot'ta ay kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 18'inde doğduysanız 18 enerjisine sahipsinizdir. Böylesi insanlar son derece çekici, derin, büyüleyici ve gizemlidir. Görsel düşünme yetenekleri mükemmel gelişmiştir. Hayal panoları ve görselleştirme yöntemleri bu enerjiyle çok iyi çalışır. Gözleriyle gördükleri, hayal ettikleri her şeyi kolayca gerçeğe dönüştürebilirler. Görselleştirme çok önemlidir. Bilgisayar ekran resimleri, evdeki tablolar, posterler ve motive edici görseller hepsi işe yarar. İçlerinde gizli, değerli bir güç olduğunu sezerler, ancak bu gücü zapt etmek, kontrol etmek ya da bir düzene sokmak mümkün değildir. Kendini anlamakta zorlanır, kendini tanıma sistemlerini incelemesi ve danışmanlık alması gerekir. Sıradan günlük işler yerine, bilinmeyene, büyüye ve ezoterik konulara çekilir. Bu insanlar aya ve ay döngülerine bağımlıdır. Dolunay dönemlerinde kendilerini gözlemlemeleri önemlidir. Dolunay sırasında mutlu olmuyorlarsa, sinirleniyor ya da üzüyorlarsa, bu bir işarettir. Hayatlarında bir şeyi değiştirmeleri ya da yeniden değerlendirmeleri gerektiğini gösterir. Kendilerine doğru yönde olup olmadıklarını sormalıdırlar. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, çekicilik, gizem, güçlü bir yaratıcı damar, kendi karanlık taraflarından korkmamak, onları anlamak ve kabul etmek, korkularını kontrol altına almak, korkunun büyük bir kaynak olduğunu bilmek, kehanet niteliğinde rüyalar görmek, mistik yetenekler, ezoterik konulara ilgi. Görselleştirme ve dilekleri gerçekleştirme gücü, isteneni mıknatıs gibi çekme, yeni akımlar, nesneler yaratma yeteneği, ay döngülerine bağlılık, cinsel yöneliminin açığa çıkması, yüce güçlere inanç bu kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, korkular, fobiler, depresyon, gerçeklikten kaçıp hayal dünyasında yaşama, yeniliği kabul etmeme, hayatına negatif olayları çekme, bağımlılıklar, kara büyüyle uğraşma, batıl inançlar, kötü niyetli büyü yapma, yüce güçlere inançsızlık, geçmişten korkma, geçmişi reddetme, yalnızlık, cinsel yönelimi kabul etmeme, geleneksel olmayan cinsel yönelim bu kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, kendinizden şüphe etmeyi bırakın. Korkularınızı belirleyin ve onlarla yüzleşin. Korkularınızda büyüme ve gelişim için muazzam bir kaynak yatar. Korkularınızı besleyen insanları dinlemeyi ve kendinize çekmeyi bırakın. Bilinçaltınızla çalışmaya başlayın. Dileklerinizi görselleştirin, bir dilek panosu hazırlayın, nörografik yöntemler uygulayın. Astroloji, numeroloji ve kader matrisi gibi kendini tanıma sistemlerini incelemeye başlayın.
Sizin için en önemli şey inançtır. Kendinize, Tanrı'ya ve daha iyiye inanın. Ne kadar pozitif düşünürseniz, o kadar çok pozitiflik çekersiniz. Kendi karanlık tarafınız ve cinselliğiniz üzerinde çalışın. Dedikodu yapmaktan kaçının, hayırseverlik işleriyle uğraşın. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Bolluğu, sevgiyi, başarıyı ve refahı mümkün olan en sürdürülebilir şekilde hayatıma çekiyorum. Ben her zaman istediğini elde eden, seksi ve çekici bir insanım. Tüm planlarımı kolayca gerçeğe dönüştürüyorum. Gerçekten arzuladığım her şey hayatıma kolaylıkla giriyor. Düşüncelerimi, deneyimlerimi ve hayatımı kontrol ediyorum. Başarıya ulaşmam da bilinçaltım ortağımdır. Hayatımın her düzeyinde mutluluk ve bolluk var. İhtiyacım olan insanları hayatıma çeken, kendine güvenen, zengin bir iç dünyaya sahip, dolgun bir insanım. Kendimi seviyorum ve yaratıcı gücüme kesinlikle inanıyorum. 19. Arkana Tarot'ta Güneş kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 19'unda doğduysanız 19 enerjisine sahipsinizdir. Neşeli ve pozitif insanlar, kendileri parıldar ve çevrelerine ışık saçarlar. Bu insanlar sadece hayattan keyif almalı. Gerçekten onları mutlu edecek bir iş bulmaları gerekir. Seçtikleri mesleğin çocuklarla ilgili olması muhtemeldir. 19. gün doğanlar doğuştan liderdirler. Bir işe öyle bir hevesle kapılırlar ki, onları takip etmemek neredeyse imkansızdır. Bu enerjinin olumsuz halinin en bariz ve belirgin göstergesi, para eksikliğidir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, bolca pozitif enerji, içsel bir ışık, çocuksu sevinç ve doğallık, dünyaya açıklık, eşsizlik ve bireysellik, iyi bir maddi durum, kardeşlerle iyi ilişkiler, diğer insanları kolayca etkileyip ilgilerini çekme bu kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, tek bir olaya ya da kişiye takılı kalma, kendi içinde derinlemesine sorgulama, kendini suçlama, suçluluk duygusu, kendi yeteneklerinden hayal kırıklığı, kendine inançsızlık, hayat enerjisinin eksikliği, hiçbir şeyden keyif almama, maddi problemler, kardeşlerle sorunlar, kibir, kendine ve başkalarına karşı saldırganlık bu kişide görülebilir. Bu kişiler hayatlarında kendi işlerine başlama veya kendilerini gerçekleştirme konusunda genellikle 2 başarısız girişim yaşarlar, ancak 3. girişimleri başarılı olur. Önemli olan, kendilerine olan inancı kaybetmemek ve başarısızlıklardan sonra hareket etmeye devam etmektir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, toplumsal görevler üstlenin, liderlik özelliklerinizi sergileyin, hem kendiniz hem de başkaları için sorumluluk alın. İçsel ışığınız, başkalarını ısıtmak için yönlendirilmelidir, kendinizi yakmak için değil. Suçluluk duygusunu kökünden kazıyın. Daha fazla güneş ışığı almak için doğada vakit geçirin. Kardeşlerinizle iyi ilişkilerinizi yeniden kurun. Basit şeylere, değerlere çocukça sevinmeyi yeniden öğrenin. Pozitif düşünmeyi öğrenin. İçinizdeki çocuğu iyileştirmek için çalışın. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Sevinç ve mutlulukla doluyken kendime hareket etme izni veriyorum. Yaptığım her şeyi kendim ve çevremdeki tüm dünya için sevgi ve keyifle yapıyorum. Hayatımın neşe ve bereketle dolu olmasından mutluyum. Mutlu ve sorumsuz olmayı göze alabilirim. Her zaman istediğim her şeye ulaşırım. Başarılı ve çekici bir insanım. Başladığım her şeyi tamamlayacak güce ve ilhama sahibim ve aynı zamanda zaferlerimin mutluluğunu da hissediyorum.
20. Arkana Tarot'ta mahkeme, yargı kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 20'sinde doğduysanız 20 enerjisine sahipsinizdir. Bu insanlar, soylarını güçlendirmeye yardım etmek için geldiler. Bu insanlar özeldir. Soylarının birçok sorununu çözme gücüne sahiptirler. Soy sistemi üzerindeki karmik görevlerin çözümü, şaşırtıcı rüyalarla birlikte gelir. Bu insanlar özellikle çevrelerini hisseder, ince dünyayı görürler ve psişik yeteneklere sahiptirler. Doğuştan şifacılardır, genel olarak incelendiğinde, gerçekten benzersiz insanlardır. Bu enerjiye göre, kendimizi büyük bir sistemin küçük bir parçası olarak hissetmemiz gerekir. Birçok neslin enerji ve bilgi sistemine dahiliz. Bağlantıları incelemek, soy süreçlerini hassas bir şekilde hissetmek ve soy sisteminin bir yandan sizi sınırlayabileceğini, diğer yandan ise size güç ve kim olduğunuz hakkında bilgi verebileceğini anlamak önemlidir. Olumsuz durumda, kişi sıradan basit bir hayat yaşıyorsa, sistem onu harcar ve tamamen unutulur. Bu durumda kişi ne soyunda ne de çevresinde hatırlanmaz. Bir şeylerin yanlış gittiğine dair ilk işaret, kader kodu 20 olan bir kişi hakkında bilginin kaybolmasıdır. Örneğin, tüm fotoğraflar yanar ya da tüm belgeler kaybolur ve bunları tamamen geri getirmek mümkün olmaz. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, vatanseverlik, sisteme ait olma hissi, rüyalarda, ölmüş akrabalardan bilgi alma, çocukken ince dünyayı görebilme, doğuştan şifacı olma, sıra dışı olanı sevme, çok yönlü ilgi alanları, soydan gelen destek, mükemmel sezgi, durugörü, maddiyata ya da insanlara bağlı olmama bu kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, toplum, iş, devlet gibi sistemleri eleştirme, sisteme ait kimlik kartları, pasaportlar, önemli belgeler, anahtarlar gibi nesneleri sürekli kaybetme, sistemler tarafından kabul edilmeme, sistemlerden dışlanma, sistemler için görünmez olma, zorbalık, sesinizin duyulmaması, iş bulamama, hiçbir yere uygun olmama, akrabalarınızdan destek görememe, soy problemleri, kalıtsal hastalıklar, akrabalara karşı kırgınlıklar, milliyetçilik, içsel bir dayanak noktası olmama, aşırı fedakarlık, ölüm korkusu, yenilik korkusu, bir renk, koku ya da şarkı gibi negatif çağrışımlar, yeniyi keşfetmeme, alışkanlıkların dışına çıkmama bu kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, akrabalarınızı affedin, onlara karşı kırgınlık beslemeyin, tüm olumsuz duygulardan kurtulun. Soyunuzla çalışın, soy ağacınızı yeniden oluşturun. Soyunuzda tekrarlayan yaşam senaryolarını izleyin ve farklı bir şey yapın. Soy pratikleri yapın, soyunuzun iyileşmesi için dua edin. Bulunduğunuz aile, iş, ülke gibi sistemleri eleştirmeyin. Eğer bir şey sizi rahatsız ediyorsa, o sistemden çıkmak için gerekli özellikleri geliştirin ve başka bir sisteme geçin. Ya da sistemin içindeki olumsuzluğu kırmak ve sistemin güçlü bir öğesi olmak için özelliklerinizi geliştirin. İnce dünyadan korkmayın, yeteneklerinizi geliştirin. Sezginizi güçlendirin, uyumadan önce atalarınızdan rüyalar aracılığıyla sorunlarınıza cevap vermelerini isteyin. Ezoterik konuları inceleyin, korkmayın, atalarınızın koruması altındasınız. Büyük, kapsamlı projelerden korkmayın. Geride ne kadar büyük bir miras bırakırsanız, o kadar iyi. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Tüm sevdiklerimle sıcak ilişkilerim olduğu için mutluyum. Annemle babamla tam bir karşılıklı anlayışa sahip olduğum için mutluyum. Kendimi ve hayatımı benim için en çevreci şekilde kolaylıkla değiştiriyorum. Daha iyi bir hayat yaşamama ve tüm olumsuz, atalardan kalma tutumlarımı iyileştirmeme izin veriyorum.
Mükemmel bir sezgiye ve kendimi ve çevremdeki tüm dünyayı hızlı bir şekilde onarma konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe sahibim. Hayatımda eski olan her şeyi kolaylıkla sıfırlıyorum ve benim için en kolay şekilde kendimi geliştiriyorum. Ailemin gücünü ve desteğini hissediyorum. Onun deneyimi bana kendi eşsiz kaderimi inşa etmem için çok fazla enerji veriyor. 21. Arkana Tarot'ta Dünya kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 21'inde doğduysanız 21 enerjisine sahipsinizdir. Büyük, kapsamlı ruhlara sahip insanlardır. Küresel bir düşünce yapısına sahiptirler. Yabancı dilleri kolayca öğrenirler. Dünyayı gezmeyi çok severler. Olumsuz durumda, kişinin etrafındaki alan çok daralır. Evden çıkmak bile imkansız hale gelir çünkü gündelik yaşamda pek çok sorun ve dert ortaya çıkar. Bir sonraki olumsuz seviye ise kredi geçmişleridir. Krediyi ancak işlerini genişletmek için almalıdır. Kişisel kullanım için, ev, araba veya lüks eşyalar almak amacıyla alınan bir krediyi ödemek çok zor olacaktır. Daha derin bir düzeyde yaşanan sorunlar ise hastalıklar olur. Bu enerjiyi olumsuz yaşayan kişi ya kendini tedavi eder ya da diğer insanları tedavi etmeye çalışır. Zirve noktası ise kişinin bedenine hapsolmasıdır. Ciddi süreçler başlar, bu süreçler kişinin bedenini hareketsiz bırakır. Asıl meseleyi anlamak önemlidir. Eğer dünyaya iyi işler kazandırıyorsanız, o zaman kendinize istediğiniz evi almak için para bulursunuz. Ancak kredi sadece kendiniz için, kişisel zenginleşme için alınmışsa, sorunlar bekleyin. Bir proje bulmalısınız, bu proje alanı genişletmeli ve birçok insanın ihtiyacını karşılamalı. Bu bir uluslararası bir proje olabilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, barışçıl, hoşgörülü, pozitif, geniş düşünme, kalıplar ve stereotiplerden uzak, etrafındaki dünyayı iyileştirme, diğer kültürleri ve seyahat etmeyi sevme, yabancı dilleri kolayca öğrenme, yeni teknolojileri sevme ve bunları başarıyla hayata geçirme, şanslı. Etrafında olağanüstü şeylere ve kişilere sahip olma bu kişide görülebilir. Evrenden bilgi alabilir ve onu enerji alanları aracılığıyla yayabilir. Bu kişi, diğer insanlar için bir neşe, umut kaynağı ve itici bir güç olabilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, hatalardan korkma, büyük alanlardan, büyük projelerden korkma, fobiler, panik ataklar, krediler, borçlar, finansal sorunlar, hırsızlık, tutucu, esnek olmama, azınlıklara nefret besleme, yaşadığı yere zorunlu olarak bağlı kalma, kendi doğasını inkar etme. Geleneksel olmayan cinsel yönelim bu kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, çevrenizdeki alanı iyileştirin. Çöp ayırmaya başlayın ve geri dönüşüme verin. Ağaçlar dikin, kuşları besleyin, ormanda çöpleri toplayın. Ekoloji hakkında düşünün. Dünyayı gezin, diğer kültürleri inceleyin, yabancı diller öğrenin. Seyahat programları izleyin. Teknolojik yeniliklerle ilgilenin, cihazlarınızı yenileyin. İnterneti ihtiyaçlarınız için kullanın, orada neredeyse her şeyi satın alabilir ya da ödeyebilirsiniz. Barışçıl faaliyetlerle uğraşın, dünya barışı için dua edin. Büyük ve küresel şeyler hayal etmeyi öğrenin, tüm dünyayı kapsayan hayaller kurun. Gücünüzü anlayın ve kabul edin, evren ile etkileşim kurmayı öğrenin. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Sevgi ve barış kalbimde yaşıyor. Kolayca standartların ve stereotiplerin ötesine geçerek, dünyamın sınırlarını genişletmeme izin veriyorum. Hayatımdaki eski her şeyi kolaylıkla bırakıp yeni ufuklara doğru ilerliyorum. Dünya beni seviyor,
benim için tamamen güvenli. Ruhumun beni çağırdığı yere seyahat etme fırsatına sahip olduğum için mutluyum. Dünyanın bütün sınırları bana açık. Hayattaki en büyük projelerimi rahatlıkla hayata geçiriyorum. Sınırlarımı, inançlarımı ve fırsatlarımı sürekli genişletebildiğim için mutluyum. Dünyanın diğer ucunda bile olsa, herhangi bir insanla kolayca ortak bir dil buluyorum. Kalıpların esaretinden kolayca kurtuluyorum ve her zamanki stereotiplerimin ve diğer insanların benimle ilgili yanılsamalarının ötesinde kendi kaderimi yaratma özgürlüğünü kazanıyorum. 22. Arkana Tarot'ta Joker kartına karşılık gelmektedir. Eğer herhangi bir ayın 22'sinde doğduysanız 22 enerjisine sahipsinizdir. Bu insanlar gerçek neşe kaynaklarıdır. Maddeyle çok fazla ilgilenmezler, zenginlik yaratmaya çalışmazlar ve onlara takılıp kalmazlar. Bu enerjinin en iyi ifadesi, sırtında bir çanta ve yolda olmaktır. Seyahat etmek onlar için çok önemlidir. En iyi şekilde kazanç sağlamak, seyahatleri yoluyla olur. Eğer bu enerji kişi tarafından olumlu bir şekilde yaşanıyorsa, hızlı karar alabilme, kolay harekete geçme, özel bir espri anlayışına sahip olma, seyahat etmeyi sevme, yaratıcı, hayata sıradışı bir bakış açısı olma, insanlarla birçok temas kurma, maddi varlığa bağlı olmama, az ile yetinebilme, kalıplardan ve normlardan özgür olma. İnsanlara ve durumlara uyum sağlayabilme bu kişide görülebilir. Eğer bu enerji kişi tarafından olumsuz bir şekilde yaşanıyorsa, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, özgür olmama hissi, hapis cezası, hayata dar bir bakış açısı, kara mizah, alaycılık, serbest ve düzensiz bir yaşam tarzı, kendini ve başkalarını kısıtlama, şüphecilik, geleneksel olmayan cinsel yönelim bu kişide görülebilir. Eğer bu enerjiyi olumsuzdan olumlu hale getirmek istiyorsanız, her şeyi sıfırdan başlatmaktan korkmayın, bu sizin süper gücünüz. Her zaman yeniyi seçin, yaşam sorunlarını çözerken alışılmış yolları kullanmayın, yeni anahtarlar arayın. İletişim becerileriniz sınırsız, hayattan keyif almayı öğrenin, sorunlara hafif bir yaklaşım sergileyerek başkalarına örnek olun. Seyahate başlayın, en azından kendi şehrinizin dışına çıkın. Sessizlik altındır, sadece size ilham olarak gelen ya da başkalarının dile getirmediği şeyleri söyleyin. Yardım istemekten çekinmeyin, kime olursa olsun başvurun. Bu enerjiyi olumluya çevirmek için kendinize söylemeniz gereken olumlamalardan bazıları şunlardır. Geçmiş yaşamlardan, ebeveynlerden ve toplumdan alınan tüm davranış kalıplarından, yaşam senaryolarından özgürüm. Ben herkesten farklı olabilirim çünkü dünyanın gerçek ve özgür bir ben saflığına ihtiyacı var. Eski kalıplardan ve stereotiplerden özgürüm. Kalıpların esaretinden kolayca kurtuluyorum ve her zamanki stereotiplerimin ve diğer insanların benimle ilgili yanılsamalarının ötesinde kendi kaderimi yaratma özgürlüğünü kazanıyorum. Bu videoda 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. arkana hakkında bilgilerimi paylaştım. Buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolar ve kanal ile ilgili önerileriniz, sorularınız, iyi ya da kötü olduğunu düşündüğünüz yönler var ise yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.